Hoş geldiniz. Bugün elimizde sadece bir kitap değil, kelimenin tam anlamıyla bir dünya var. Lev Tolstoy'un o dev eseri Savaş ve Barış. Gerçekten de bir dünya. Elimizdeki kaynaklar da o kadar zengin ki, romanın kendisi, kritik sahneler, Tolstoy'un kendi notları, hatta çeviri sürecine dair ilginç detaylar bile var. Evet, her katmanı ayrı bir derinlik. O yüzden misyonumuz belli. Bu sadece bir roman özeti olmayacak. Tolstoy'un o büyük sorularının peşine düşeceğiz. Tarihi kim yazar, irademiz ne kadar bize ait? Aynen. Hayatın anlamı nerede bulunur gibi. Yani Sankt Petersburg'un ışıltılı salonlarından Borodino'nun kanlı meydanlarına uzanan bu yolculuk bir bakıma bir hayatta kalma rehberi. Kesinlikle öyle. Zaten Tolstoy'un yola çıkış noktası bile çok sarsıcı. Kendi notlarında diyor ki, Rus halkının karakteri diyor, zaferlerden çok başarısızlık anlarında en saf haliyle ortaya çıkar. Bu çok ilginç bir bakış açısı. Tabii bu fikir eserin bütün yapısını şekillendiriyor. Hani alışılmış romanlar gibi tek bir finale doğru gitmiyor. Evet, bir zirve noktası yok sanki. Yok, aksine kahramanlarını 1805'ten alıyor, ta 1856'ya kadar hayatın inişli çıkışlı, bazen anlamsız görünen yollarında takip ediyor. Çünkü Tolstoy'a göre hayatın tek bir büyük amacı yok. Hayat, küçük anların, tesadüflerin bir bütünü. Ve o temel felsefi soru da burada ortaya çıkıyor, değil mi? Eylemlerimizin ne kadarı bizim kontrolümüzde? Tam olarak o. Ve Tolstoy'un vardığı sonuç çok ilginç. Eylemlerimiz ne kadar soyut, ne kadar bireyselse o kadar özgürüz. Ama bir ordu komutanı gibi binlerce insanın hayatına dokunan bir karar aldığımızda O eylem artık sadece sana ait olmaktan çıkıyor. kesinlikle işte bu özgürlük ve zorunluluk gerilimi her karakterin kaderini belirleyecek. O zaman en başa, o zorunlulukların en yoğun yaşandığı yere gidelim mi? O ışıltılı hapishaneye. Yüksek sosyetenin yapay dünyasına. Roman, Anna Pavlovna Sheren'in salonundaki bir davetle açılıyor ve daha ilk sayfadan bir tuhaflık hissediyorsunuz. Herkes Rus soylusu ama aralarında, Sürekli Fransızca konuşuyorlar. evet, parlons un peu de votre ya da on la trouve belle comme le jour gibi ifadeler havada uçuşuyor. Bu inanılmaz bir detay. Tolstoy daha ilk sayfadan karakterlerin kendi halkına ne kadar yabancılaştığını gösteriyor. Hem de nasıl? Bu sadece bir heves değil, bilinçli bir kopuşun işareti. Yani o dönemde aristokrasinin dili Fransızca. Kendi halkıyla arasında bir bariyer var aslında. Kelimenin tam anlamıyla bir dil bariyeri. Tolstoy şunu gösteriyor. Ülke Fransa ile savaşa girmek üzereyken bile bu insanlar düşmanlarının dilinde dedikodu yapıyor. Bu, içinde yaşadıkları balonun ne kadar kalın olduğunun kanıtı. En net kanıtı. Ve o balonun içinde iki karakter hemen dikkatimizi çekiyor. Çünkü ikisi de oraya ait değil gibi duruyor. Evet, Prens Andrei ve Pierre. Biri Prens Andrei Bolkonski. Zeki, kültürlü ama hayattan ölümüne sıkılmış, hamile karısına karşı buz gibi bir an önce savaşa gitmek, bu anlamsızlıktan kaçmak istiyor. Diğeri de Pierre Bezukhov. O da tam tersi. Dev gibi ama bir o kadar da sakar, ne yapacağını bilemeyen iyi niyetli bir dev. Kendi ağzından duyuyoruz hatta, "Justizem batar" diyor. "Ben bir piçim, ne adım var ne de servetim." Tabii daha mirastan haberi yok o sırada. Yok. İşte Tolstoy bu iki karakter üzerinden iki farklı arayışı karşılaştırıyor. Andrei zekasıyla bu dünyanın sahteliğini çözmüş ve ondan tiksinerek kaçmaya çalışıyor. Savaş onun için bir kurtuluş vaadi gibi. Aynen. Pierre ise tam tersi. O bu dünyaya ait değil çünkü fazla saf, fazla samimi. Bu yüzden sürekli bocalıyor. Kuralları anlamıyor. Anlamıyor Tolstoy bu sahte dünyanın diğer yüzünü de ahlaksız Kuragin ailesiyle gösteriyor. Özellikle Anatol ve Ippolit sadece zevk ve çıkar peşindeler. Evlilikler bile birer anlaşma gibi, her şey hesap kitap üzerine. Tamamen öyle. İşte bu soğuk çıkarcı dünyanın tam zıttını, romanın kalbini ise daha sonra tanışacağımız Rostov ailesinde bulacağız. Prens Andrei bu yapaylıktan kaçmak için savaşa koşuyor ama orada da bambaşka bir yapaylıkla karşılaşıyor, değil mi? Tabii, generallerin karargah toplantıları. Evet, o harita başı toplantıları sanki gerçek bir savaş değil de bir satranç turnuvası. Özellikle o Alman general Püffel. Püffel, evet. Savaş bilimi diye bir teorisi var. Her şey önceden planlanabilir sanıyor. Ama bu planlar sahanın gerçeğiyle uyuşmuyor tabii. Kesinlikle. Puhul, Tolstoy'un büyük adamlar tarihi yazar fikriyle dalga geçmek için kullandığı bir karikatür aslında.
Her şeyi kağıt üzerinde çözebileceğine inanan kibirli aklı temsil ediyor. Ve tam karşısında da Kutuzov var. Aynen öyle. Tolstoy'un ideal komutanı. Diğerleri büyük stratejiler çizerken Kutuzov sakin, yorgun, hatta uyukluyor gibi. Çünkü o biliyor ki savaş harita başında kazanılmaz. Ve o unutulmaz sözü söylüyor. Onlara da at eti yedireceğim diyor. Bu Puhul'ün soyut teorilerinin yanında o kadar gerçek, o kadar dünyevi ki. Tam bir liderlik dersi. Soyut idealler yerine somut gerçekler. Peki generaller bunları tartışırken o planların merkezindeki sıradan askerler ne yapıyor? Tolstoy bizi işte tam oraya, savaşın gerçek yüzünün olduğu yere götürüyor. Generaller strateji tartışırken siperdeki askerlerin diyalogları şunlar. Bir peksimet versene ulan. Veya Bonaparte Brunov'da diyorlardı hep. Bizim köye ne kadar uzaktaki. Onların derdi bambaşka. Tabii. Onlar için savaş, açlık, soğuk, yorgunluk. Prens Andrei'nin aydınlanma anlarından biri de budur. Savaşın bir bilim olamayacağını anlar. Neden? Çünkü sonuç korkak bir askerin mahvolduk diye bağırmasına veya cesur birinin hurra diye ileri atılmasına, yani binlerce öngörülemez insani faktöre bağlıdır. Borodino Savaşı'nda bu kaos zirveye ulaşıyor. Ulaşıyor. Napolyon bile tepeden dürbünle bakıyor ama savaş alanına o kadar uzak ki verdiği emirler anlamsızlaşıyor. Savaş, kimsenin yönetemediği, kendi kendine akan dev bir nehre dönüşüyor. Kutuzov'un bilgeliği de bu nehri durdurmaya çalışmak değil. Onun akışını anlamak ve sabırla doğru anı beklemek. Savaşın bu kaosu sadece cephede değil, insanların ruhunda da yaşanıyor. Belki de en büyük savrulmayı yaşayan Pierre'di. Hem de nasıl? Babasından kalan o devasa mirasa konduktan sonra kendini bambaşka bir kaosun içinde buldu, değil mi? Evet. Paranın ve statünün getirdiği boşlukla ne yapacağını bilemez halde. Gidip dönemin en güzel ama en ahlaksız kadını Elena Kuragin'le evleniyor. Aldatılıyor, düelloya giriyor. Karısından o meşhur "seni gebertirim" çığlığıyla ayrılıyor. Sonra bir anlam arayışıyla masonlara katılıyor. Orada bir aydınlanma bulacağını sanıyor ama... Orada da hayal kırıklığına uğruyor. Aynen. Çünkü hayat, masonların sunduğu gibi düzenli bir sistemle açıklanamaz. Pierre'in bütün yolculuğu hayata bir formül bulma çabasıdır. Moskova işgal edildiğinde bu arayış bir takıntıya dönüşüyor. Ve tarihin akışını değiştirecek büyük adam olmaya karar verip Napolyon'u öldürmeye niyetleniyor. Evet. Ama sonunda bir çocuğu yangından kurtarmaya çalışırken kundakçı sanılıp esir alınıyor. Yani büyük adam olmaya çalışırken en insani eylemi yüzünden her şeyini kaybediyor. Kesinlikle Pierre tüm o aristokrat kimliğinden, servetinden soyunduğu an, insan olmaya en çok yaklaştığı andır. O acı çekerken bir de romanın kalbi sayılan aile var, Rostovlar. Evet, onlar Kuraginler gibi soğuk, hesapçı dünyanın tam zıttı. Evleri her zaman kalabalık, gürültülü, kaotik ama sevgi dolu. Özellikle Natasha Rostov karakteri. Romanın başında hayat dolu, enerjik bir genç kız. Hani o meşhur sahnesi var, gece ay ışığında pencereden sarkıp uçmak istiyorum diye bağırıyor. O, hayatın saf coşkusunu temsil ediyor. Aynen öyle. Natasha, hayatın kendisidir. Mantıkla değil, duygularla yaşar. Bu yüzden Anatol Kuragin gibi bir avcının tuzağına kolayca düşer, Prens Andrei'ye ihanet eder. Büyük bir utanç yaşar. Evet. Ama Rostov ailesinin ruhu en karanlık anda bile kendini gösterir. Moskova'dan kaçış sahnesi bunun zirvesidir. O sahne inanılmaz gerçekten. Aile tüm değerli eşyalarını arabalara yüklemiş kaçarken Natasha yaralı askerlerin geride bırakılacağını öğrenir ve o meşhur isyanı patlatır. Annesine bağırıyor. Bu o kadar iğrenç ki. Her şeyi bırakalım, yaralıları alalım diye. Ve sonunda Kont Rostov dayanamaz, tüm servetlerini yola atıp arabalara yaralı askerleri doldururlar. Bu an maddi olanın feda edilip insani olanın zafere ulaştığı andır. Ve o arabalardan birinde kaderin inanılmaz bir cilvesiyle ağır yaralı Prens Andrei yatıyor. Evet. Natasha, terk ettiği, aldattığı nişanlısıyla savaşın ortasında bu şekilde yeniden karşılaşıyor. Bu sadece bir tesadüf mü? Tolstoy'da hiçbir şey sadece tesadüf değildir. Bu, savaşın yıktığı iki hayatın yine savaşın en acımasız anında şefkatle yeniden birleşmesi. Ama artık eski Natasha ve eski Andrei değiller. Değiller. Natasha olgunlaşmış, Andrei ise o eski kibrinden tamamen arınmış. Bu karşılaşma
affetmenin ve insan sevgisinin en büyük yıkımın ortasında bile nasıl bir umut olabileceğinin simgesi. Pierre'in aydınlanması ise çok daha farklı bir yerde. Bir esir kampında gerçekleşiyor. Evet, her şeyini kaybettiği anda, kurşuna dizilme anının dehşetini yaşıyor, son anda kurtuluyor ve hayatta kalmanın o en basit mutluluğunu tadıyor. Ve orada Platon Karatayev'le tanışıyor. Platon Karatayev, Tolstoy'un bilgeliği somutlaştırdığı karakterdir. O bilgeliğin ta kendisi. Okuma yazma bilmeyen basit bir köylü. Ama hayatın özünü kavramış. Tam olarak Pierre'e o unutulmaz dersi veriyor. Çile 1 saat sürer, yaşam sonsuzdur. Pierre aradığı anlamı büyük felsefelerde değil, bu basit köylünün bir patatesi keyifle yiyişinde buluyor. Aynen öyle. Her şeyini kaybettiği, fiziksel olarak esir olduğu o anda ruhsal olarak en özgür olduğu anı yaşıyor. Çünkü tüm beklentilerden arınmış durumda. Gerçek özgürlüğün dış koşullarda değil, insanın kendi içinde olduğunu anlıyor. Peki, tüm bu devasa hikayeyi toparlarsak, savaş ve barışı zamansız bir insanlık destanı yapan şey ne? Tolstoy'un nihai mesajı neydi? Onu zamansız yapan şey, bireysel hayatların en mahrem anlarıyla tarihin devasa akışını kusursuzca iç içe geçirmesi. Yani en kişisel deneyimlerin bile aslında tarihi şekillendiren olaylardan ayrı olmadığını gösteriyor. Evet ve nihai mesajı çok net. Tarihin akışını değiştirenler Napolyon gibi kendilerini dünyanın merkezi sanan büyük adamlar değil. Tam aksine o isimsiz milyonların karıncalar gibi çalışmasının, fedakarlıklarının ve kararlarının bir toplamı. Tam olarak bu. Tarih, generallerin planlarıyla değil, her bir askerin attığı o son adımla, Natasha'nın o ısrarıyla yazılıyor. Kesinlikle. Tolstoy tarihi yukarıdan değil, aşağıdan, insanın olduğu yerden anlatıyor. Pierre'in korkusundan, Andrei'in hayal kırıklığından, Natasha'nın sevgisinden. Bu yüzden bu eser sadece 19. yüzyıl Rusyası'nın değil, tüm insanlığın hikayesi. Bu gerçekten de insanın olaylara bakışını değiştiren bir perspektif. O zaman dinleyicimize de bu düşünceden yola çıkan bir soruyla veda edelim. Tolstoy'a göre tarih, görünmez milyonların hikayesidir. Peki bu düşünce günümüzdeki büyük küresel olayları, savaşları ya da toplumsal hareketleri yorumlama şeklimizi nasıl etkiler? Kendi hayatlarımızdaki sıradan görünen kararların farkında olmadan hangi büyük hikayenin bir parçası olabileceğini hiç düşündünüz mü?